bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız. Düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah'ın izniyle hayatım boyunca hep böyle gittim. Bundan sonra da böyle gideceğiz. Türkiye siyasetinin çalkantılı sularında kendine has bir rota çizen adam bir helikoptere bindi, birkaç dakika sonra gökyüzü adeta sessizliğe büründü. Kahramanmaraş'ın karlı dağlarında yaşanan bu elim olay Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını sonlandırdı. Ancak arkasında 15 yıldır çözülemeyen kurumsal bir sır ve suikast şüphesi bıraktı. Kurtarma ekipleri günlerce enkaz ararken kazada ağır yaralanan İHA muhabiri İsmail Güneş'in son telefon çağrısı bu olayın aslında bir kaza olmadığını fısıldıyordu. Ayaklarımı hissetmiyorum, donuyorum. O yaklaşık 6 saat boyunca hayatta kaldı ama yardım hiçbir zaman zamanında gelmedi. Peki bu bir kaza mıydı yoksa soğukkanlılıkla planlanmış bir komplo mu? Muhsin Yazıcıoğlu 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak hayata atıldı. 1970'lerin Ankara'sı ise tam bir siyasi fırtına merkeziydi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde okurken üniversite sıralarından çok ülkücü hareketin teşkilat çalışmalarında bulundu. Bu yoğun siyasi aranjman nedeniyle üniversite hayatı tam 9 yıl sürdü. Yükselişi hızlı oldu. 1977'de Ülke Ocakları Derneği Genel Başkanı, ardından 1978'de Ülkücü Gençlik Derneği'nin kurucu genel başkanı oldu. Yazıcıoğlu 12 Eylül darbesi öncesinde ülkücü gençliğin en tepesindeki kilit isimdi. 12 Eylül 1980 darbesi tüm ülkücü harekete en ağır darbeyi vurdu. Yazıcıoğlu 28 Ocak 1981'de gözaltına alındı ve MHP davasının önde gelen sanığı olarak idam talebiyle yargılandı. 7,5 yıl boyunca Mamak Askeri Cezaevinde meşhur zulme maruz kaldı. Mamak'ta yaşadığı travma Yazıcıoğlu'nun ideolojik bir kırılmaya götürdü. Kurduklarına inandıkları devlet onları idamla yargılıyordu. Tahliye olduktan sonra 1992'de Alparslan Türkeş liderliğindeki MÇP'den partinin siyasi anlayışıyla uyuşmadığı gerekçesiyle 5 arkadaşıyla birlikte ayrıldı. Bu yalnızca bir hizipçilik değil, 12 Eylül travmasının yarattığı ideolojik kopuşun siyaset sahnesindeki ilk yansımasıydı. 1993 yılında kurulan Büyük Birlik Partisi, Yazıcıoğlu'nun siyasi felsefesinin vücut bulmuş haliydi. Alperenlik, Alp ile Eren, kavramlarındaki sentezi olan bu ideoloji geleneksel milliyetçiliğe İslami ahlakı ve tasavvufi terbiyeyi ekliyordu. Alperenlik sadece düşmanla savaşmayı değil, nefisle savaşmayı da içeriyordu. En önemlisi bu felsefi kavmiyetçi olmayı reddediyordu. Yazıcıoğlu milliyetçiliği dar etnik bir çerçeveden çıkararak ahlaki üstünlüğü ve ilahi bir misyona oturtuyordu. Bu, onu Türk siyasetinde apayrı bir yere konumlandırdı. 25 Mart 2009, yerel seçim çalışmaları için Yozgat'a giden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin helikopteri Kahramanmaraş Göksu'nda düştü. Soruşturma, arama kurtarma faaliyetlerindeki koordinasyonsuzluk ve ihmalleri başladı. Enkaz bulunduğunda GPS cihazlarının sökülerek ortadan kaldırıldığı şüphesi doğdu. Delil karartma çabası olayın basit bir kaza olmadığına dair ilk güçlü işaretti. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporu şok edici bir detaylar ortaya koydu. Raporda kaza anlarında bölgede askeri hava trafiğine dikkat çekildi. F-16 savaş uçaklarının bölgede sık sık çağrı işareti değiştirdiği, bu uçakların irtifa ve güzergahları tespit edilemedi, dahası DDK'nın bu uçuşların rutin olup olmadığına dair Genelkurmay Başkanlığı'na yazdığı yazı cevapsız kaldı. Suikast iddiaları artık resmi bir raporla destekleniyordu. Ancak soruşturmanın seyrini kökten değiştiren en kritik delil kazazedelerin kanında bulundu. Karbon monoksit gazı zehirlenmesini gösteren karboksihemoglobin 2011'deki tartışmalı rapor bu oranın ölümden sonra da artabileceğini iddia ederek delil önemsizleştirmeye çalışmıştı. Fakat 2024'te Kahramanmaraş Başsavcılığına sunulan yeni Adli Tıp Genel Kurulu raporu 2011'deki raporu oy birliğiyle yalanladı. Yeni hükmü kesindi. Ölüm sonrası karboksihemoglobin oluşmaz. Bu, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerinin hayattayken zehirlendiği anlamına geliyordu. Gazeteci İsmail Güneş'in kanındaki %27'lik karboksihemoglobin oranı, pilotun ya da yolcuların bilincini kaybetmesine neden olacak kasıtlı bir eyleme işaret ediyordu. Adli tıp, gazın kaynağının helikopter içerisindeki kurulmuş bir sistem mi yoksa kaza sonrası kabine dolan duman mı olduğunu adli tahkikatla belirlenmesi gerektiğini başsavcılığına bildirdi. Ve son darbe, Yeni Şafak'ın savcılık kaynaklarından ulaştığı bilgilere göre 2011'de olayı örtbas etmeye çalışan kurulun kilit isimleri ilerleyen süreçte FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırıldı.
Bu, Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından gelen hukuki engellemelerin basit bir ihmali değil, organize ve kurumsal bir örtbas çabası olduğunu kanıtlıyordu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun mirası trajik ve şüpheli ölümüyle birleştirilerek onun takipçileri nezdinde şehit lider mertebesine taşıdı. Elde edilen tüm adli ve hukuki kanıtlar 25 Mart 2009 olayının basit bir helikopter kazası olmadığını, faillerinin ve arkasındaki kurumsal yapıların ortaya çıkarılması gereken yüksek düzeyli bir siyasi suikastin şüphesi altında incelenmesi gerektiğini gösteriyor. Soruşturma, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yeni raporlarla devam ediyor. Türk siyasetinin bu karanlık ve çözülmemiş sayfası adalet yerini bulana dek aralanmaya devam edecek.